Merhabalar, ben Ahmet Rıza Korkut. Gelecek Şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuzda arkamda görmüş olduğunuz kamelyayı nasıl yaptığımızı ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hem faydalı olacağını düşündüğüm hem de zevkle izleyeceğinizi düşündüğüm bir video olacak. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar, traktörümüz maalesef kuma gömüldü. O yüzden hemen başka bir traktörden yardım aldık. Gördüğünüz gibi birlikten kuvvet doğuyor arkadaşlar. Traktörümüzü gömüldüğü yerden çıkardık. Kamelyamızın temelini atmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Dibine bayağı bir taş döşedik. Etrafına şimdi kalıp çakıyoruz. Daha sonra da harcımızı karacağız ve temelimizi dolduracağız. Kuruduktan sonra yapımına devam edeceğiz. Tüm aşamaları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Videomuzu izlemeye devam edin. Hem oğlum sağ olsun bu işleri anlıyor. Şu an kalıp çakıyoruz. Temelimiz sağlam olursa gerisi sağlam olur inşallah. Öteki kazığı da götür. Yok hasarlıyım Fadime. Çak! Getir bir torba bak. Bırak onu görün. Al, şuna bak. Evet, harcımızı kardık. Yavaş yavaş temelimizi doldurmaya başlıyoruz. Bismillah dedik. Bu işler kolay değil arkadaşlar ama ekip halinde olduğu zaman hem zevkli hem de iş yükü azalıyor, güzel oluyor. İnşallah sonunda güzel bir kamelya çıkacak ortaya. Ben sana vermem. Ayıpsın ya, çok ayıp. Ne yapayım? Ben ayarlarım. Bıraksam mı? Evde bulmam.
Arkadaşlar yaklaşık 3 hafta sonra kerestemize kavuştuk. Aracımıza yükledik. Ancak şu anda da bir sorunumuz var. Bu sorunumuzda keresteleri sildirecek marangoz bulamıyoruz. Bakalım bugün bu işi de halledebileceğiz mi? Hayırlısı bakalım. Arkadaşlar hazırladığımız keresteleri sildirmeye getirdik. Buradan sonra da kamelyamızı yapacağımız yere, yani evimizin önüne götüreceğiz. Ve kamelyamızı hazırlamaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, şu ana kadar ne yaptığımızı sizlere kısaca anlatmaya çalışayım. Biliyorsunuz daha önce betonumuzu atmıştık temel olarak. Daha sonrasında onun profillerimizin altına şöyle bir aparat koyduk. Biraz yüksekte olsun, ıslanmasın veya betonla direkt temas olmasın diye. Daha sonra 4 köşeyi gönyeye aldık ölçümüze göre.
Sonrasında da önce direklerimizi diktik. Sonra ara profillerimizi attık. Kapı bölümümüzü daha sonra yaptık arkadaşlar ve son olarak da araya bir kiriş attık. Bu bağlantıları nasıl yaptık? Bu bağlantıları şu gördüğünüz L profillerle yaptık arkadaşlar. Çelik profiller. Bunlar sağlamdır. Sağlam oldukları için de hiçbir şekilde daha sonra problem çıkartmayacaklar bize. Ağaçlarımız tamamen çam ağacı. Şöyle ki arkadaşlar, yaptıktan sonra yerinde hemen zımpara işlemi de yapıyoruz ki yüzeyi pürüzsüz olsun. Böylelikle de daha sonra vernik ve boyattığımız zaman çok muazzam bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdiki aşamamızda çatımızı yapacağız. Çatımızı da sizlere nasıl yaptığımızı hızlı bir şekilde göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Sizlere fikir olması için bu videoyu çekiyorum. Siz de eğer kamelyanızı kendiniz yapmak istiyorsanız bir nebze de olsa size bir fikir verecektir. En azından nasıl bir yol kat etmeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Zannedildiği gibi kolay bir iş değil. Gerçekten yorulduk. Şu kadarcık bir iş yaptık ama yine de yorulduk arkadaşlar. Bakalım bizi daha neler bekleyecek. Evet, izlemeye devam edelim. Ve çatımızın yapımına başlıyoruz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, şu anki halini aldı. Etrafına çıta döndük. Ve çatımızın süslemelerinin uçlarında kalan eksik yerleri tamamladık. Şu an kardeşim zımpara atıyor. Gördüğünüz gibi aynı şekilde böyle döndük. Kamelyamız aslında bitti şu an. Oturaklarını falan da yaptık. Şu an ne yapıyoruz arkadaşlar? Dediğim gibi zımpara yapıyoruz. Zımparadan sonra boyaya başlayacağız. Ben şu an kardeşim zımpara yaparken içerisine masa yapmaya başlayacağım. Alanımızı görüyorsunuz. Bayağı büyük bir alan oldu. O yüzden de 2 tane masa yapacağım arkadaşlar. Hem ortası boşluk olacak, geçiş kolaylığı, hem de daha fonksiyonel, daha kullanışlı bir ortam olacak. Evet, kardeşim bu şekilde zımparayı yaparken ben de masa yapımına başlıyorum. Bakalım nasıl bir masa yapacağız. Ben de bilmiyorum ama bir proje yaptım. Projeyi tabii ki kağıt üzerinde güzel gözükse de iş bittikten sonra nasıl gözükeceğini bilmiyorum ama inşallah güzel olacaktır. Bu kamerayı da projesini çizdiğimde güzel gözüküyordu. Bittiğinde de inşallah öyle olur dedim. Ama gerçekten de öyle oldu, yani güzel oldu. Gördüğünüz gibi kendiniz istedikten sonra her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kamelyanın emsaline 13 milyar civarında bir para istediler. Tamamını biz 6.000 liraya mal ettik. Masası, süslemeleri, aklınıza ne gelirse bütün malzemeleriyle birlikte. Evet, bittiğinde yine görüşeceğiz. Şimdilik masa yapımına devam edeceğim. Masa yapımına geçeceğim. Şimdilik izlemede kalın diyorum. Teşekkürler.
Evet arkadaşlar, kamelyamızın içindeki masalarımızı da bitirdik. Zımparasını yaptık güzelce. Birazdan boyasına başlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi 2 tane masa yaptık. Bunları kamelyamızın içerisine koyacağız. Birazdan boyayıp arkadaşlar. Kardeşim de orada kamelyanın boyasına başladı. Vernikli bir boya aldık. Güzel bir boya. Hem koruma amaçlı hem de güzel gözüksün diye. Şimdi onu yapıyoruz. Şimdi ben de masaların boyasına başlayacağım. Ve ondan sonra da kardeşimin yapmış olduğu boya işlemine eşlik edeceğim. Sonra büyük toparlandı epey. Kamelyamızı nasıl yaptık? Öncelikle biliyorsunuz projesini çizdik. Ona göre malzeme listesini çıkarttık ve malzemelerimizi aldık. Kereste gibi, diğer malzemeler gibi ve ilk önce zemin betonumuzu attık. Daha sonra üzerine kamelyamızı inşa ettik. Sabit oturaklarımızı üzerine monte ettik. Ve en sonunda da 2 adet güzel bir masa yaptık. Ve kamelyamızın yapımını bitirdik arkadaşlar. Bizim çalışırken oldukça yorulduğumuz, zorlandığımız ama sonucuna geldiğimizde de, sonucu gördüğümüzde de oldukça beğendiğimiz bir çalışma oldu. Sizlerin de beğendiğini umuyorum. Sizlere fikir vermesi amacıyla bu videoyu baştan sona kadar
çektim arkadaşlar. Nasıl yapacağınıza, neler yapacağınıza dair size fikir verecektir. Eğer sizin de böyle bir niyetiniz varsa kendi kamelyanızı kendiniz en az yarı maliyette yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bizim kamelyamız hem büyük oldu hem teferruatlı oldu. O yüzden biraz maliyetli oldu. Bizim malzeme maliyetimiz 6.000 lira tuttu arkadaşlar. Ancak emsali bir kamelyayı masasıyla, sabit oturaklarıyla vesaire 12-13 bin liradan aşağı fiyat vermediler. Yani yarı yarıya biz bunu kendimiz mal etmiş olduk. Ve emin olun çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Hem de kendi emeğinle yaptığın zaman her şey daha biliyorsunuz güzel oluyor arkadaşlar. Hem de içinize siniyor. Kamelyamıza 2 adet masa yaptık arkadaşlar. 3'e 3,5 bir kamelya bu. Yani oldukça büyük bir kamelya. 2 grup halinde oturulabiliyor. Yaklaşık 24-25 kişi çok rahat oturabiliyor. Hatta 2 masanın ortasında yaklaşık 60-70 santimlik bir boşluğumuz var. Burada da karşılıklı sandalye konularak yine kişi sayısını artırabiliyoruz ve burada istediğimiz kadar insan oturup yemeğini yiyebiliyor, çayını içebiliyor, oyununu oynayabiliyor. Bizim ailemizde biraz geniştir. O yüzden bize ancak yetecektir. O yüzden sizlere mümkün olan en büyük kamelyayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama ihtiyacınızdan fazlasını da tabii yapmayabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Çünkü biraz maliyeti artırıyor bu durum. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer sormak istediğiniz şeyler varsa mutlaka yorum bölümünde sormayı unutmayın. Mutlaka cevaplandırmaya çalışıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Belli bir zaman ayırıyorum ve bütün soruları cevaplıyorum. Daha fazla video görmek istediğinizi de biliyorum. Hangi konularda video görmek istiyorsanız lütfen onları da belirtmeyi unutmayın. Kanalımızın büyümesi, gelişmesi için abone olmayı ve bizlerden de attığımız videolarla ilgili haberler almayı istiyorsanız mutlaka bildirimleri de açmayı unutmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, bilgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.